Bazı yaralar görünmez, bazıları ise hiç kapanmaz. Dışarıdan bakıldığında her şey normaldir. Bir ev, bir anne, bir çocuk, bir ambulans sesi ama kapalı kapılar ardında başka bir gerçek vardır. Buna Münchhausen sendromu denir. Kişi görünür olabilmek için kendi bedenini bir sahneye dönüştürür. Acı üretir, hastalık icat eder, merhamet toplar. Asıl ihtiyaç tedavi değil, dikkattir. Fakat bunun çok daha karanlık bir yüzü var. Münchhausen temsilci sendromu, yani vekil üzerinden hastalık. Burada kurban artık yetişkin değildir. Kurban, konuşamayan, savunamayan, masum bir çocuktur. Zarar çoğu zaman evde başlar, sessizce, kimsenin görmediği yerde. Sonra sirenler duyulur, acil kapıları açılır, beyaz ışıklar yanar. Doktorlar çocuğu kurtarmaya çalışırken dışarıda çaresiz ve fedakar görünen yetişkin ilgiyle sarılır. Şefkat, teselli, destek ve bu ilgi tehlikeli bir döngüyü besler. Bir sonraki kriz hiç de uzak değildir. Bazen amaç yalnızca ilgi değildir. Bazen güçtür, statüdür, vazgeçilmez olmaktır. Bu yüzden bazı failler sağlık sisteminin içinden bile çıkar. Bu bir zayıflık değil, ağır bir çocuk istismarıdır. Ve çoğu zaman fark edilmesi zordur. Çünkü sahne hastane ama suç mahalli evdir. Unutmayın, ambulansta taşınan beden çocuğundur. Ama asıl hasta, çocuğu araçsallaştırarak ilgiyi üzerine çeken yetişkindir. Bazı hastalıklar bedeni hasta eder. Bu hastalık ise hem bedeni, hem ilişkileri, hem de masum bir çocuğun hayatını hasta eder. Ve bedeli her zaman çocuk öder. Merhabalar, ben Doktor Ekrem. Biraz önce izlediğiniz sahne dramatikti ama anlattığı örüntü gerçektir. Tıpta bu duruma factitious disorder, imposed on another diyoruz. Halk arasında ise Münchhausen by proxy veya Münchhausen temsilci sendromu. Bu tabloda bakım veren kişi, çoğu zaman anne, çocuğun hasta görünmesini sağlar veya bilinçli olarak zarar verir. Amaç, çocuğu iyileştirmek değildir. Amaç, ilgi, kontrol veya bazen mesleki eğik çizgi statü kazancıdır. Zarar genellikle evde başlar. Hastane ise olayın sergilendiği yerdir. Bu yüzden fark edilmesi zordur. Çocuk küçük, savunmasız ve çoğu zaman konuşamaz durumdadır. Tipik belirtiler şunlardır: çocuğun hastalıklarının açıklanamaması, sürekli acile başvuru, bir türlü net tanı konulamaması, anne yanında olduğunda semptomların artması, yalnız kaldığında azalması. Unutulmaması gereken bir başka önemli nokta da şudur: her hasta, çocuk annesi, Münchhausen by proxy sahibi değildir. Bazen anne sadece yorgun, endişeli ve çocuğuna yoğun şefkat göstermek isteyen biridir. Ancak gördüğü şefkat, istemeden de olsa çocuğun hastalık semptomlarını daha dramatik göstermeye yol açabilir. Bu, çocuğa zarar vermek değildir. Ama aile içinde sağlıksız bir döngüyü besleyebilir. Bu nedenle bilinçli farkındalık ve doğru destekle döngü kırılabilir. Önemli nokta şudur: bu bir ilgi düşkünlüğü değil, çocuğa yönelik ciddi bir istismar biçimidir. Tedavi edilmesi gereken kişi çoğu zaman bakım verendir. Korunması gereken ise çocuktur. Bu konu rahatsız edici olabilir ama konuşmadığımız sürece görünmez kalır. Münchhausen temsilci sendromu adını Baron Münchhausen'den alır. 18. yüzyılda kendi başından geçmeyen abartılı hikayeleriyle tanınmıştır. Bu davranışlar insanların ilgisini çekmiş, sonra alay konusu olmuştur. Modern tıpta Richard Asher, 1951'de benzer davranışları gözlemleyip tanımlayarak sendromu klinik bir çerçeveye oturtmuştur. Bu sendromun kökeninde ilgi arayışı gibi psikolojik bir ihtiyaç bulunsa da sonuçları son derece ağır ve tehlikelidir. Bazı vakalarda geri dönüşsüz hasara, hatta çocuğun ölümüne kadar varabilecek riskler doğurabilir. Çoğu zaman bu davranış örüntüsü, çocuğun yaklaşık 2 yaşına gelip konuşmaya başlamasıyla azalır. Çünkü çocuk başına gelenleri ifade edebilir hale gelir. Ancak bu,
istismarın tamamen sona erdiği anlamına gelmez. Yetişkin, zarar verme davranışını farklı biçimlerde sürdürmeye devam edebilir. Bu nedenle odak yalnızca çocuğun korunması değil, bakım veren yetişkinin de mutlaka psikolojik tedavi görmesidir. Özetle, Münchhausen temsilci sendromunun yönetiminde öncelik her zaman çocuğun güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu sendromda çocuğun maruz kaldığı zarar ciddi olabileceği için müdahale genellikle multidisipliner bir yaklaşımla yapılır. Pediatrik hekimler, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve gerektiğinde hukuk otoriteleri sürece dahil olur. Bakım veren yetişkinin tedavisi de kritik öneme sahiptir. Psikiyatrik değerlendirme ve uzun süreli psikoterapi uygulanabilir. Amaç, kişinin zararlı davranış kalıplarını fark etmesini sağlamak ve yeniden risk oluşturmasını önlemektir. Tedavi süreci zor ve zaman alıcı olabilir. Bazı durumlarda hastaneye yatış veya gözetimli bakım gerekebilir. Özetle, bu sendromun çocuğa yönelik risklerini azaltmak ve bakım verenin davranışlarını kontrol altına almak mümkündür. Farkındalık ve doğru müdahale, çocuğun güvenliğini sağlamada ve döngüyü kırmada en etkili yoldur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.